Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tasarımı sevgili Okşana'ya ait olan yandan bağcıklı şahane bir süveter çalışması yapacağız. Süveterimizi 1-2 yaş grubu aralığındaki çocukların kullanabileceği büyüklükte hazırlayacağız. Arkadaşlar bu süveterle ilgili kısa bir hikaye anlatacağım sizlere. Normalde yapımını paylaşmak hiç aklımda yoktu. Yaklaşık 1-1,5 ay önce aynı renk, aynı model yani bu süveterin büyüğünden kendime hazırlamıştım ben. Fakat giymek o zaman bir türlü kısmet olmadı. Geçenlerde oğlumla kahvaltıdan sonra oturuyoruz. Anne bugün akşam yemeğinin yanına tatlı yapar mısın dedi. Ben de yaparım oğlum dedim. Baktım malzeme yok. Neyse gittim kredi kartını alıp markete. Alışverişimi yaptım çıktım. Bir baktım bir tane bayan böyle Ankara simitleri olur ya arkadaşlar, koyu renk ince böyle susamlı. Sıcak sıcak ondan yiyor. Yani kokusu öyle bir geldi ki. Canım çekti yani, ben çok severim. Kendim Ankaralıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Her zaman bulunduğum yerde arkadaşlar o simitten bulamıyorum ben. Sokak satıcılarınınkini seviyorum. Ben marketlerinkini çok sevmiyorum. O kadar güzel geldi ki o susamın kokusu. Elimi cebime attım, para yok. Sadece kredi kartı var. Sokak satıcılarında da biliyorsunuz post makinesi yok. Neyse ben koştur koştur işte poşetleri bıraktım eve. Oğlumdan para aldım. Normalde çok üşengeç bir insanım. Yani hani geldim tekrar çıkmam. Neyse gittim arkadaşlar. Baktım satıcı yok. Sağa bakıyorum yok. Sola bakıyorum yok. Yani o gün resmen aşerdim arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar, bir gün sonra da bu arada tasarım örgüler üyelerinin projeleri önümüzdeki günlerde gelecek. Bu projelerimin hazırlığı için ip alışverişi yapmaya Kadıköy'e gideceğim. O gün de üzerime bu süveteri giydim. İçimde penye, açık pembe boğazlı bir bluz, işte kot pantolonum, kabanım, saçımı da alelade ev topuzu yaptım çıktım. Bir gün önceden kendimi kodladım ya arkadaşlar, simit yiyeceğim diye. Kadıköy'de böyle tam benlik salaş bir yer buldum. Baktım dışarıda ısıtıcılar var. Dedim hem açık hava alırım hem oturur simitimi yerim, çayımı içerim. Daha sonra alışverişimi yaparım dedim. Oğlum yaşlarında, böyle 19'lu 20'li yaşlarda genç garson kızlar var. Siparişimi verdim onlara. Geldi, yiyorum. Kafamı şöyle bir kaldırdım. 3 garson kız arkadaşlar bunlar. Öyle bir bakıyorlar ki. Dedim herhalde saçımda başımda bir anormallik var. Yani çünkü öyle bakıyorlar. Merak ettim, bir çay daha rica ettim. Geldiğinde sordum, artık dayanamadım. Tatlım niye bakıyorsunuz öyle dedim. Yani hani bir problem varsa uyar beni. İneyim tuvalette düzelteyim dedim. Abla üzerindeki süveteri çok beğendik. Nereden aldın dedi. Tatlım dedim, benim örgü üzerine bir YouTube kanalım var. Ben kendim ördüm bunu fakat anlatımı kanalımda yok dedim. Ya abla 2 gün sonra maaşımı alacağım. Maaşımı aldığımda iplerimi alsam kanalında yapımını paylaşır mısın? Annem de ben de çok seviyoruz örgü örmeyi dedi. Annesi sabah namazını kıldıktan sonra işte evinin temizliğini, yemeğini yapıp akşama kadar örgü örüyormuş. Tıpkı benim gibi bir örgü sever. Yalnız ben bugün küçük yaş grubuna göre anlatacağım. Eğer annen senin bedenini ayarlayamazsa ya da sen yapamazsan mutlaka bu videonun altına yaz. Hangi renk istiyorsan ben sana hediye etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi de söyleyeyim. İp olarak Alize'nin Lana Gold Fine'ını kullanacağım. Bunu 2 kat olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu 100 gram 390 metre uzunluğunda bir ip. Ve bunu dediğim gibi 2 kat yapıp kullanacağım. 2 tane ip almanız yeterli. Arkadaşlar bundan daha kalın iplerle örmenizi önermiyorum. Model bu kadar şık durmaz. İnce iplerle de kesinlikle olmaz zaten. Buna giden ip arkadaşlar bu kalınlıkta bir ip. Markasının aynı olması gerekmiyor. Ama 100 gram 390 metre uzunluğunda herhangi bir ipi 2 kat olarak kullanabilirsiniz. 4 numarada misinalı şiş kullanacağım. Eliniz sıkıysa 4,5 numarayla da örebilirsiniz. Çok sıkıysa arkadaşlar 5 numaraya kadar da çıkabilirsiniz. Bu arada yakından da göstereyim arkadaşlar. Akşam çekimi yaptığım için yani şu desenler şeyler hiç güzel çıkmıyor. Bunu ördüğünüz zaman ancak görebilirsiniz. Bir iki motif yaptığınızda ya ne kadar güzel diyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar 2 parça halinde örülüyor fakat ben omuzlarda dikiş yapmadığım için bu sanki bir bütünmüş gibi görünüyor. Yakamızda arkadaşlar tekstil tipi lastik örgü kapatma yaptım. Yine her zamanki gibi yaka düşürmelerimiz hem ön bedende hem arka bedende var. Yanlarında bağcıkları. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazırsak bu güzelliği yapmaya başlayalım. Şişimize klasik ilmek atma yöntemiyle 48 tane ilmek atacağız. Bakın arkadaşlar 2 tane şişimin üzerine atacağım ilmeklerimi. Bildiğimiz klasik ilmek atma yöntemiyle 48 tane ilmek atıyorum.
ilmeklerimizi 48'e tamamlayalım. Şişime 48 ilmek attım. Şimdi şişimin bir tanesini çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ikili lastik örgü öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Ve 2 ters ilmekle başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 1 2 2 tane ters ördük. Ve artık 2 düz 2 ters olarak devam ediyoruz. 2 düz 2 ters. Bu şekilde sona yakın bir yere kadar örelim. En son 2 düz ördüm. 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de 3 ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar ilmek attığımız sırayı da sayacağız. İlmek attığımız sıramız birinci sıramız. Az önce ikili lastik örgümüzün kurulumunu yaptık. Bu bizim ikinci sıramız. Şimdi üçüncü sıramızda örgümüzün ön yüzündeyiz. Her sıramızı sayacağız. Burada da arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim düz, 2 düz olarak ördüm. Şimdi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak öreceğim. Dediğim gibi bu bizim üçüncü sıramız. Başlangıçta ilmek attığımız sırayı da sayıyoruz her zaman. Sona yakın bir yere kadar arkadaşlar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreyim. Sıra sonuna kadar klasik 2 ters 2 düz lastik örgümü ördüm. En son arkadaşlar 3 tane ilmeğim kaldı. En son burada 2 ters örmüştüm. Bu 3 tane ilmeği düz örebilirsiniz ya da benim gibi 2 tanesini düz, son ilmeğinizi ters olarak örebilirsiniz. Ben genelde son ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Birlikte ilmek attığımız sırayı da sayacak olursak toplam 3 sıra ördük. 13 sıraya tamamlayacağız. 13. sıranın sonunda örgümüzün arka yüzünde olacağız. Modelimizi arka yüzden kuracağız. Şimdi 10 sıra daha lastik örgümüzü örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ikili lastik örgümü ilmek attığım sıra dahil toplam 13 sıra ördüm. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Yani ipli kısmındayım. Buradan model kurulumumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Ve 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buraya bir ayraç takalım. Ayraç taktığımız bölüme kadar toplam 12 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi düz ördük. 2 4 6 8 tane ilmeğimizi ters ördük ve 2 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ayracımızı taktık. Şimdi model çalışmamızı yapacağız. Bakın buradaki ayraçtan sonraki ilk düz ilmeğe giriyorum ve bir tane düz örüyorum. İlmeğimi şimdiden çıkarmadım. Bir tane dolama yapıyorum. Aynı ilmeğe girip bir tane daha düz örüyorum. Ve ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. Yani bir tane ilmekten bir tane ördük. Bir tane dolayarak artırma yaptık. Tekrar bir tane düz ördük. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardık. Şimdi buradaki 3 tane ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. 1 2 3 3 tane ilmeği birlikte alarak kestim. Şimdi tekrar buradaki ilmeğe giriyorum. Bir tane düz örüyorum. İlmeğimi şimdi bir tane doluyorum. Tekrar aynı ilmeğimin içerisinden bir tane düz ilmek ördüm. Burada 3 tane ilmeğim oldu. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 3 tane ilmeği birlikte alarak kesiyoruz.
Model 2 kurulumdan oluşuyor arkadaşlar. Bu bizim birinci kurulumumuz. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü bundan sonra da aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceksiniz. Birinci kurulumda ayraçtan hemen sonra ilk ilmekten bir tane düz ördük, bir tane doladık, bir tane düz örerek bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardık. Daha sonra 3 tane ilmeği birlikte alarak kestik. Yani ilk kurulum bu şekilde oldu. 3 tane ilmek çıkardık, 3 tane ilmeği kestik. 3 tane ilmek çıkardık, 3 tane ilmeği kestik. Bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeği birlikte alarak düz örgüyle kesiyoruz. Bakın buradaki ilmeğe giriyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir tane düz örüp ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. 3 tane ilmeğime giriyorum. Birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz örüp ilmeğimi şimdiden çıkardım. 3 tane ilmeğimi birlikte alarak düz örgüyle kestim. Bir düz ördüm, bir doladım, tekrar bir tane düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Burada arkadaşlar 12 tane ilmeğimiz kaldı. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayrıcımızı takalım. Birinci kurulumun anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın hep örgünün arka yüzünde kurulum yapıyoruz. Bu ipli kısımda. Birinci kurulumda tekrar söylüyorum. Ayraçtan hemen sonra 3 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeği kesiyoruz. 3 çıkar, 3 kez, 3 çıkar, 3 kez olarak devam ediyoruz. En son ilmeği arkadaşlar 3 kez yapıyoruz. Sıra başında 3 tane artırla başladık. Daha sonra kes, artır olarak devam ediyoruz. En son ilmeğimiz keserek bitiyor. Başta artırıyoruz, sonda kesiyoruz. O şekilde denk gelmesi gerekiyor. Ayrıcımızı aldık buraya. Ayraçtan sonra 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 düzümü ördüm. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 tane düz ördüm. 8 ilmeğimi ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi son ilmekleri ben ters örüyorum. Burada 8 tersten sonra 2 düz de örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzde 2 tane arkadaşlar bu tarafta, 2 tane diğer tarafta ilmek artırma işlemi yapacağız. Daha sonra böyle bir işlem yapmayacağız. Sadece bu sıramıza mahsus. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Hemen bunun altından ilmek kaldırıyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son düzüme kadar örüyorum arkadaşlar. Burada bakın ayraçtan sonra 2 tersim var. Önde de 2 düzüm var. Bakın bir tane düzüm kaldı. Bunun hemen altından ilmeği kaldırıyorum. Düz olarak örüyorum. Yalnız ilmek işten çıkmayacak. Altından artırma yaptık. İlmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Yani burada ilk ilmeği örmeden aldık. Bir tane ters ördük. Ve artık arada artışımızla beraber 2 tane artış yaptığımız için 8 olan ilmeğimiz 10 ilmek oldu. 10 tane düzümüz var. Ve 2 tane tersimiz var. Ayrıcımızı aldık buraya. Ayrıca kadar toplam 14 tane ilmeğimiz oldu. Bir de sonda arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. Bundan sonra herhangi bir artırma işlemi yapmadan sadece modelimizi uygulayarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu ilk ilmeği örmeden aldık ve yanında bir tane ters ilmeğimiz var. Arada artık 10 tane düz ilmeğimiz oldu artışlarımızla birlikte. Burada da 2 tane ters ilmeğimiz var. Ayrıcımız takılı. Örgümüzün ön yüzünde arkadaşlar model kısmında, yani bu iki ayraç arasında sadece ters örgü yapıyoruz. Diğerlerinde de ne görüyorsak onları örüyoruz ve burgu çalışması yapıyoruz. Burada bakın gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu artırma yaptığınız ilmekleriniz açılmasın arkadaşlar.
fark etmezsiniz, düşer, ilmeğiniz eksik olur ve modeliniz kayar. Bakın ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzlerinde modelimizi uyguluyoruz. 2 kurulumdan oluşuyor. İlkini yaptık. Bir önceki sırada arka yüzümüzde. Şimdi ön yüzümüzü örüyoruz ters olarak. Arka yüzümüze geçtiğimizde ikinci yani son kurulumumuzu yapacağız. Aman arkadaşlar, bu ilmekler lütfen düşmesin. Modeliniz kayar, başka bir şey olur. İki ayraç arasındaki ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Ayracımı aldım buraya. Ayracımdan hemen sonraki 2 tane ilmeğim ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar, burada biliyorsunuz 8 tane düz ilmeğimiz vardı. Burada da bir tane artış yapacağız. İlk ilmeğimi hemen düz olarak ördüm. Düzdü zaten. Altından kaldırdım. Bir tane düz örerek bir ilmek artışı yaptım. Son düz ilmeğime kadar örüyorum. Son düz ilmeğime kadar geldim. Bunun da altındaki ilmeği kaldırıp şişimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. Bakın ilmek işten çıkmayacak. Bu ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. 8 tane ilmeğimiz, 2 tane artışta 10 ilmek oldu. Ve 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ikinci kurulumumuzu yapacağız. Burada da arkadaşlar bakın, ayraca kadar ne görüyorsak onu öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz olarak örüyorum. Arada 10 tane ters ilmeğim var. Bu 10 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve burada da 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz olarak örüyorum. Toplam 14 tane ilmeği işlem yapmış olduk. İlkini örmeden aldık. Bir tane düz ördük. 10 tane ters. 2 tane düz ördük. Ayrıcımızı aldık buraya. İlk burgumuza kadar arkadaşlar iyi izleyelim lütfen. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Birinci kurulumumuzda biliyorsunuz ilk ayraçtan sonra bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarmıştık. Son ilmeğimizi de 3 ilmek olarak kesmiştik. Bu ikinci kurulumda da arkadaşlar başlangıçta 3 tane ilmek kestik. Sonda da bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardık. Ayrıcımızı aldık buraya. Burada da yine gördüklerimizi örüyoruz. Ayraçtan sonraki 2 tane ilmeğim düz. 2 düz olarak ördüm. 10 tane ilmeğim ters. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bakın 2 tane ilmeğim var. İster 2 düz olarak örün, isterseniz benim gibi bir düz. Son ilmeği de ters olarak örün. Evet arkadaşlar, modelimizin ikinci yani son kurulumunu da örgümüzün arka yüzünü tamamladık. Şimdi ilk burgu çalışmamıza kadar beraber devam edeceğiz yine, ama kurulumumuz bitti arkadaşlar. Birinci kurulumda yaptıklarımızı yapacağız örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde. İkinci kurulumda yaptığımızı yapacağız. Yani bir onu olarak devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi ilk burgu çalışmamıza kadar hem pekiştirelim modeli hem de birlikte devam edelim. Çünkü örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var aramızda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burası örgümüzün ön yüzü. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Gördüğümüzü örüyorduk. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Burada burguma ait 10 tane ilmeğim var. Düz ilmeklerim bunlar. Düz olarak örüyorum. 10 ilmeğimi düz olarak ördüm.
2 tane ilmeğim ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzlerinde ayrıcımıza kadar olan baştaki ve sondaki 14 ilmeği gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Yani düzlerini düz öreceğiz, terslerine ters olarak öreceğiz. Sadece ön yüzlerimizde iki ayrıç arasındaki ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi baştaki ve sondaki ilmeklerde ne görüyorsak o şekilde öreceğiz. Yani düz görüyorsak düz, ters görüyorsak ters olarak öreceğiz. Şimdi ayrıcımızı alalım buraya. Bu arada arkadaşlar iki ayrıç arasında da 24 tane ilmeğimiz var. Her ön yüzde bu ilmekleri mutlaka sayın. Çünkü bir tanesi eksilirse bu bambaşka bir şey olur. Özellikle dolama olan ilmekler açılabiliyor arkadaşlar. Yani dikkatli bir şekilde yavaş yavaş örelim. Aynı zamanda da sayalım. Ayraçtan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. İki ayraç arasında 24 tane ilmeğimiz var. Örgümüzün ön yüzünde bu 24 ilmeği ters örgü olarak örüyoruz. Ayracımı aldım buraya. Ne demiştik? Ön yüzlerimizde baştaki ve sondaki 14 ilmeğimizde gördüğümüzü uygulayacağız. Bakın ayraçtan hemen sonra burada 2 tane ters ilmeğim var. 2 ters olarak örüyorum. Arada burguma ait 10 tane düz ilmeğim var. Bu 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başta ve sonda arkadaşlar sırası geldikçe burgu yapacağız sadece. Onun dışında hem örgünün ön yüzünde hem de arka yüzünde bu baştaki ve sondaki 14 ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 tersimden sonra 10 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son 2 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dediğim gibi örgümüzün ön yüzünde ve arka yüzünde baştaki ve sondaki 14 ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burguma ait ön tarafta düz olarak ördüğüm ilmeğim. Burada ters. Bu 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. On ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Şimdi model kurulumumuzu yapacağız. Her arka yüzümüze geldiğimizde arkadaşlar model kurulumu yapacağız. Bir ilk kurulumda yaptıklarımızı yapacağız. Bir de ikinci kurulumda yaptıklarımızı yapacağız. Sırasıyla yani 1 2 1 2 olarak devam edecek. Şimdi biz iki kurulumu tamamlamıştık. Ne yapıyoruz? Şimdi tekrar baştan yaptığımız işlemleri yapacağız. Ne yapmıştık ilk kurulumda? Bakın zaten belli arkadaşlar. Tek duran ilmekten ilmek çıkaracağız. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Aynı ilmekten bir tane düz örüp çıkarıyorum. İlmeğimi şimdiden. Bakın buradaki 3 tane ilmek birlikte duruyor. Bu 3 ilmeği birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bakın şöyle ayıralım. Bakın buradaki ilmek tek duruyor. Bu ilmek tek duruyor ve altındaki gözenek oldukça geniş. Ne yapıyorum bu düz ilmeğe? Bir tane giriyorum, düz örüyorum, doluyorum, bir düz örüyorum. Bitişik olan 3 tane ilmeğimi birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Ve devam ediyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. 3 tane ilmek çıkardım. 3 ilmeğimle birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Tekrar bir düz, bir dola, bir düz, 3 ilmeği birlikte alarak
düz örgüyle kes. Bir düz, bir dola, bir düz, 3 ilmeği birlikte alarak kestim. Bir düz, bir dola, bir düz, 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Model ilerledikçe şahane bir görüntü oluşacak arkadaşlar. 3 tane ilmeği kestim. Burası örgümüzün arka yüzü. Model ön yüzü arkadaşlar. Şimdi ne yaptık ayraçtan sonra? Birinci kurulumumuzu tekrarladığımız için 3 tane ilk ilmekten ilmek çıkardık. Son ilmeği de 3 tane kes yaparak tamamladık. Aldık ayracımızı buraya. Ve yine arka yüzümüzde de dediğim gibi bu kenardaki 14 ilmeğin düzlerini düz, terslerini ters öreceğim. Ayraçtan sonraki 2 tane ilmeğin bakın düz olarak ördüm. 10 ilmeğim ters olarak örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Bakın burada düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Ve gördüğümüz şekilde kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Bir tane ters ördüm. Aradaki ilmeklerim düz. 10 ilmeğim. Bu 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayrıca aldım buraya. Ne yapıyorduk ön yüzlerimizde? 2 ayrıç arasındaki ilmeklerimizin tamamına ilmek kaçırmadan yavaş yavaş arkadaşlar ters örgü olarak örüyoruz. Buradaki ayrıca kadar arkadaşlar ilmeklerimi ters olarak öreyim. Ayrıcıma kadar ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Ayrıcımı alıyorum buraya. Ön yüzümde olduğum için yine terslerimi ters, düzlerimi düz örerek sıramı tamamlayacağım. 2 tersimi ördüm ayraçtan sonra. 10 tane ilmeğim düz. 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve son 2 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Her arka yüzümüze geldiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Yeni bir model çalışması yapıyoruz. Başta ve sonda da gördüğümüz öreceğiz yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Arada 10 tane ilmeğim var ters olarak örüyorum. Burada 2 tane düzüm var. 2 düz olarak örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Bu sıramızda da ikinci kurulumda yaptıklarımızı yapacağız. İkinci kurulumda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ayraçtan hemen sonra keserek başlıyorduk. Ama bakın burada ilmeklerinize mutlaka bakın. Bu tek duranlardan 3 tane artırma yapacağız. Ola ki karıştırdınız diyelim. 1 2 1 2 diye yapmayı. Buraya bakarak arkadaşlar ilerleyebilirsiniz. Yoksa üst üste gelir yani karıştırdığınız anda atıyorum burada 3 kesim olarak başlamayıp da başlangıçta artırma işlemi yaparsanız bu model başka bir şey olur. O yüzden diyorum yani hani dikkatli yapın diye. Bu şekilde açın arkadaşlar. Bakın 3 tane ilmek 1 2 3 birlikte duruyor. Böyle bir önceki sırada hani artırma yaptığımız ilmeğimiz ya bir ilmekten 3 tane ilmek çıkmış zaten burada. Bu 3 ilmeği bu sırada keseceğiz. Burada tek duran bir önceki sırada 3 tane kesim yaptığımız tek duran ilmeği de çoğaltacağız arkadaşlar. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa ya da bir yere not alın. Birinci sırada bunu yapıyorum, ikinci sırada bunu yapıyorum diye. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu ikinci kurulumda ne yapmıştık? 3 tane ilmeğimizi birlikte alarak kesmiştik. O şekilde devam edeceğim. 3 tane ilmeğimi kestim. Bir tane ilmeğimden 3 tane artış yapacağım. 1 doladım. Tekrar bir düz ördüm. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu işlemleri hep düz örgüyle yapıyoruz arkadaşlar. Arka sıradaki bakın düzle kestim. Düz örgü örerek ilmek alıyorum, doluyorum.
düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Ayraçtan sonra 3 tane keserek başlamıştık. Sonu da arkadaşlar 3 tane artırarak bitiriyoruz. Zaten bakın tek olan ilmek. Bir düz ördüm, bir doladım. Tekrar bir düz örüp ilmeğimi şimdiden çıkardım. Ayracımı aldım buraya. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. 2 tane düzümü ördüm. Aradaki 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu arada arkadaşlar ön yüze geçtiğimizde burgumuzu yapacağız. 10 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane düz örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi ilk burgumuzu yapalım. Kaç sıra arayla burgu yapacağımızı da söyleyeceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi ortada burgumuza ait 10 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bunun 5 tanesini burgu aparatına alabilirsiniz ya da bir şişe alabilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi aldım. Bakın bu önde. Bu ilmeklerimi öne alıyorum. Bir sonraki burgu sıranızda ön yüzünüzde arkadaşlar bu taraftaki burguyu da yine bu şekilde yapacaksınız. Yani hep aynı şekilde bu tarafın burgusu yapılacak. 5 tane ilmeği şiş öne aldık. Arkadaki 5 tane ilmeği örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Sıra başındaki burgularımız şişimiz ön taraftayken yapılacak arkadaşlar. Her zaman bu şekilde devam edecek burası. Tekrar söylüyorum. Şimdi bu 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Beş ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu tarafın burgusunu tamamladık arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Çünkü takılacaksınız biliyorum. Bundan sonraki bu tarafın burgularını sırası geldikçe hep bu şekilde yapacaksınız. İlk 5 tane ilmeği yardımcı aparata alıp ön tarafa alacaksınız. Yani arka tarafa değil, ön tarafa alacaksınız. Sondaki 5 taneyi öreceksiniz. Daha sonra bu ön tarafa aldığınız 5 tane düz ilmeği öreceksiniz. Sıra sonunda da tam tersi olacak. Burgumu yaptım. Yine kenarındaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ters olarak. Ayracımı aldım. Diğer ayracıma kadar örgümün ön yüzünde model ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ayrıca kadar örelim. Ayracıma kadar örgümün ön yüzünde modelime ait ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Ayracımı aldım buraya. Ayracımdan sonraki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yardımcı aparatımı aldım. 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi yardımcı aparatıma aldım. Bu defa arkadaşlar bu taraftakine arka tarafa alıyoruz. Ve bu sondaki 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 düzümü ördükten sonra aparatımdaki 5 düz ilmeğimi yine 5 düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve sıra sonundaki 2 tane ilmeğimi yine ters örgü olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, birlikte ilk burgu çalışmalarımızı da yaptık. Bundan sonraki burgularımızı
9 sıra arayla yapacağız arkadaşlar. Az önce ön yüzümüzde burgu işlemimizi yaptık. Arka sıra itibariyle her sırayı sayacaksınız. 9 sıra bittikten sonra 10. sırada zaten örgünüzün ön yüzünde olacaksınız. Ön yüzünüzde tekrar aynı şekilde burgularınızı yapacaksınız. Model çalışmamıza dikkatli bir şekilde devam edin. Örgünün arka yüzlerinde model kurulumu yapıyoruz. Ön yüzlerinde model ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 31 santimetre uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimi aynı şekilde tekrarlayarak 31 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Birlikte yaptığımız burgu dahil toplam 6 kez burgu işlemi yaptım. Arkadaşlar, buradaki ölçü önemli. Yani kaç tane burgu yaptığınızın ya da işte kaç sıra ördüğünüzün bir önemi yok. Önemli olan buradaki ölçünün aynı olması. Yani bu ölçüyü tutturana kadar devam ediyorsunuz. Kısa geldiyse, yani 5 tane burguda siz bu ölçüyü tamamladıysanız orada bırakacaksınız. Ya da daha fazla gerekiyordur, öreceksiniz. Yani önemli olan buradaki ölçü. Ben burada 6 tane burgu yaptım diye sizler de 6 tane burgu yapmayın. Belki 5 tane de tamamlayacaksınız ölçüyü. Belki 7 tane de tamamlayacaksınız. O yüzden lütfen ölçün. Ön yüzümde 6. burgumu yaptıktan sonra da arka yüz itibariyle arkadaşlar toplam 4 sıra ördüm. Şimdi 5. sıramda örgümün arka yüzündeyim. Artık kesim işlemlerimize başlayacağız. Kesimlerimizi birlikte yapalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine modelimi tekrarlayarak devam ediyorum. 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi buradaki arkadaşlar ördüğümüz 14 tane ilmeğimizin yanına bir ayraç takalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sekiz tane ilmek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanına bir ayraç takalım. Tekrar 8 tane ilmek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanına bir ayraç takalım. Yine 8 tane ilmek sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanına bir ayraç takalım. Ve yine sıra sonunda da arkadaşlar 14 tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi burada arkadaşlar yine modelimizi uygulayacağız. Ayraçtan sonraki ilk modelinizin sadece arkadaşlar 3 artırma modeline denk gelmesine dikkat edin. Ölçüyü tamamladıktan sonra gerekirse bir sıra eksik ya da bir sıra fazla örebilirsiniz. 3 ilmek artış yaptım. Çünkü modelim o şekilde, bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bakın burada 3 tane kesmem gereken ilmek var. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yani modelimi aynı şekilde ayraç taktığım yere kadar uyguluyorum. 3 artırdım. Ve 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Şimdi buradaki iki ayraç arasındaki 8 ilmeği keseceğiz. İlkini örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Yani örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kesiyoruz. Geldik bu ayraca. Çıkarıyoruz bunu. Bakın buradaki ilmeğimi alıyorum. 2 ilmekle birlikte arkadaşlar modelimi uygulayarak devam ediyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. İlmeğimi şimdiden çıkardım. Yani 2 tane ilmeği, çünkü burada 7 tane kestik. 8. ilmeğimizi de hem bu şekilde kesip hem ilk modelimizi yaptık. Sırada ne var? 3 tane keseceğim ilmek var. 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Tekrar bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum ve son olarak
3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcıma geldim. Hemen burada düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. 2 tane düz ördüm. 10 tane tersimiz var. 10 tersimi ördüm. Bir düz örüyorum. Son ilmeğimi biliyorsunuz ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar 2 omuzu aynı anda öreceğiz. Dilerseniz aynı işlemleri tek tek de yapabilirsiniz ya da benim gibi tek seferde iki tarafın kesimini de bitirebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Burguma ait ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenardaki 2 tane tersimi örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Ön yüzümde olduğum için ne yapıyordum arkadaşlar? Modelime ait ilmeklerime ters örgü olarak örüyorum. Burada ayraçtan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tarafa bir ip takacağız ve burayı devam ettireceğiz. Şu ayrıca artık ihtiyacımız yok. İkisini de arkadaşlar aynı anda örelim. Bakın buraya ipimi takıyorum. Bir tane düğüm atacağım. Bir taneden fazla düğüm atmayın arkadaşlar. Zaten sabitlenecek bu. Hiç sevmem öyle düğüm şeyleri. Biliyorsunuz zaten. Bir tane düğüm attım sıkıca. Daha sonra gizlenecek bu. Şimdi arkadaşlar örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için ipimizi taktık. Ne yapıyoruz? Sadece ip taktığım için bu sıraya mahsus ilk ilmeğimi örüyorum. Ön yüzümüzde ters örgüyle ilerliyoruz biliyorsunuz. Ters olarak devam ediyorum. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ayrıcım alıyorum buraya. 2 tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Ve burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. On tane ilmeğim vardı. Düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dönüyorum arka yüzümü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzümü örüyorum. Burgu ilmeklerimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Şimdi yine modelimi uygulayacağım. Ayrıcımdan sonra 3 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyorum ve burada 4 tane ilmeğim var. Bunun 2 tanesini örmeden şimdize alıyoruz. Burada kalan 2 tane ilmeğin arkasındakini öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bir tane daha dahil ediyoruz buraya örmediğimiz ilmeğimizi. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Son kez bir tane daha ekliyoruz. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz ve son ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Burada kesimimizi yaptıktan sonra ayraçtan hemen sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafın ipiyle de burada kesim yapacağız. Yalnız arkadaşlar burada ilk ilmeği söküyorsunuz. Bakın ilk ilmeği söktüm. Boşa düşürüyorum ilmeğimi. Sonra tekrar şişime taktım. Arkasındaki ilmeği buna bu şekilde bana bakan kanattan girdim. Arkasındaki ilmeği kaydırarak içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Daha sonra bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 şişimdekiyle birlikte 5 tane ilmeğim kaldı. Şimdi yine modelimi uyguluyorum. Bakın buradaki 3 tane ilmeğimin kesilmesi gerekiyor. 3 ilmeğimi birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum.
Son ilmeğimden ilmek artırmam gerekiyor. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Ayrıcım alıyorum buraya. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Evet. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine arkadaşlar burgu sıranızsa burgularınızı yapmayı unutmayın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burguma ait 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Örgümün ön yüzünde olduğum için ne yapıyorum? Bu ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu tarafı tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafın ipini alıyoruz. Ve burada da yine modelimize ait ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve ayrıca kadar ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Ayrıca alıyorum buraya. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Bir sonraki sıram arkadaşlar burgu sıram. Yani bir sonraki ön yüze geldiğimde burgumu yapacağım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Devam ediyoruz yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düzümü düz, tersimi ters örüyorum ayrıca kadar. Buraları biraz hızlı yapacağım arkadaşlar. Çünkü hiç değişmedi, yani aynı şekilde devam ediyoruz. Sırası geldikçe yine burgumuzu yapıyoruz. Ayrıca kadar ördüm. Artık arkadaşlar model uygulaması yapmıyoruz. Ayraçtan sonra bir tane örüyorum. İki ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. Yine arkadaşlar bir önceki sırada yaptığım gibi arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlmeğimi taktım. Tekrar bunu da atlattım. Ve diğer ilmeğimi şişimin üzerine alıp düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta kesim yapacağız. Yine ne yapmıştık arkadaşlar? İlk ilmeği çıkarmıştık bu tarafta. İlk ilmeği çıkarıyorum. Şişime taktım. Bana bakan kanattan girip arkadaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden ön kanadından girerek çıkarıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir örüyorum ve bir atlatıyorum. Burayı tekrar yapayım arkadaşlar. Bir ördüm, bir atlattım ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tarafta da ayraçtan sonra 3 tane ilmek kaldı. Ve burada da yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar ayrıca kadar burgumu yapacağım ve öreceğim. Tamamlayalım. Evet arkadaşlar, burgu çalışmamı yaptım. Yanındaki iki tersimi de ördüm. Ayrıcımı aldım buraya. Ön yüzümde olduğum için kesim yapmadan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geçiyorum karşı tarafın ipine. Burada da arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ayrıca kadar ki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayrıca aldım buraya. Yine iki tersimi örüyorum. Burgu çalışmamı yapayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar, burgu çalışmamı tamamladım. Sıra sonundaki iki tane ilmeğimi de ters olarak ördüm. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine arkadaşlar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim. Ayrıca kadar örelim. Ayrıcıma kadar arkadaşlar ördüm. Şimdi burada ilk ilmeği örüyorum. İki ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Diğer tarafa geçiyorum.
İpini taktım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Ve yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim. Sona kadar örelim. Arka yüzümü tamamladım arkadaşlar. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tersime ters, düzümü düz olarak öreceğim. Artık burgu yapmayacağız arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Son burgumu yaptım. Yani toplamda 7 tane burgu yapmış oldum galiba. Evet arkadaşlar. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi buradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Karşı tarafa geçtim. Burada da arkadaşlar 2 tane ters olarak başlıyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Ve yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Arka sıramdayım. Yine kesim yapacağım arkadaşlar. Tüm kesimlerimizi örgümüzün arka yüzünde yapıyoruz. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Ayrıcımdan sonraki 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ayraçtan sonra bir tane ilmeğimiz kaldı. Geçtik diğer tarafa. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Yine düzümü düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. Devam ediyorum ön yüzümde de aynı şekilde. Düzümü düz, tersimi ters olarak öreceğim. Ayrıcımı alıyorum buraya. Ters olarak örüyorum. Şimdi diğer tarafınkine geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ayrıcımı aldım buraya. Şimdi yine terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzüme geçtim. Devam ediyorum aynı şekilde. Arkadaşlar bakın şimdi en son bir tane düz ördüm. Şöyle söyleyeyim ya da ilk ilmeği örmeden aldık. İkinci ilmeğimiz düz biliyorsunuz. Düz olarak ördük. Daha sonra 9 tane ters örüyoruz. Bir tane düz. Buradaki düz duruyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde alalım. Bunu çıkaralım. Bu ikisini soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyoruz. Yani burada artık yine 14 tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane örmeden aldık. Bir düzümüz var. Arada 10 tane tersimiz var. 2, 4, 6, 8, 10 ve 2 tane düzümüz var. Burada da arkadaşlar geçtik karşıya. Artık ayrıcımızı çıkardık. Burada da hemen ilk 2 ilmeği oranın ipini alayım arkadaşlar. Birlikte alarak kesiyoruz düz örgüyle. Bir tane de düzümüz var. Düz olarak örüyoruz. Aradaki 10 tane ilmeğimiz ters. Ters olarak örüyoruz.
Bir tane düz ördüm. Son ilmeğimi biliyorsunuz. Ters olarak örüyorum. Son 2 sıramız kaldı arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine örgümün ön yüzünde ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geçiyorum diğer tarafa. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Aradaki 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sondaki 2 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Dönüyorum örgümün arka yüzüne. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar şimdi buradaki ilmeklerimizi kapatmayacağız. Eğer omuzlarda dikiş yapmak istiyorsanız bu ilmekleri önce örerek kesme tekniğiyle kesin. Her iki tarafı kapatın. Eğer benim gibi bir birleştirme işlemi yapacaksanız bir iğneye ip geçirip buradaki ilmekleri ipin üzerine alabilirsiniz. İlmeklerimi ipimin üzerine aldım. Şimdi diğer tarafı da arkadaşlar ipin üzerine alalım. Evet arkadaşlar her iki omuzumun da ilmeklerini ipimin üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar bu parçanın birebir aynısından arka parçamızı da hazırlayacağız. Şimdi videoyu tekrar başa alarak ne yaptıysak ikinci parçanızda da aynı işlemleri tekrarlayarak arka bedeninizde örün arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci ön parçamı da aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi omuz birleştirmelerimizi yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Kenarını da yaptım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı birlikte yapacağız. Şimdi ben omuzlarda düz örgü birleştirmesi yapacağım. Yani sanki buranın devamı ve arkaya gidiyormuş gibi olacak. Tertemiz bir birleştirme işlemi arkadaşlar. Daha önce birçok kez göstermiştim. Bakın arkadaşlar içten dışa ilmeğimi çıkardım. Dıştan içe ilmeğime girdim. Aslında anlatılacak çok fazla bir şey yok. İzleyerek yapabilirsiniz. Bakın dıştan içe arkaya çıkarttım ilmeğimi. İçten dışa ilmeğim şişti. Geçtim karşıya. İçten dışa çıkardım ilmeğimi. Dıştan içe ilmeğimi şimdi. Dıştan içe ilmeğimi çıkarıyorum. İçten dışa ilmeğimi şimdi. Bakın arkadaşlar düz örgüyle birleştiriyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Kendinize de örün arkadaşlar bu süveterden. Arkadaşlar iki omuzu da aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi birleştirme işlemimizi tamamlayalım. Daha sonra şu yandaki detaylarla devam edelim.
Omuz birleştirmemi tamamladım. Şimdi pırpırımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar her gözeneğe gireceğiz. Bir geniş gözeneği bir araya. Bakın bir tane en baştan aldım, bir tane araya girdim. Bir tane en dıştaki geniş gözeneğe giriyorum. Bir tane araya giriyorum. Bir geniş gözenek, bir ara. Devam ediyorum bu şekilde. Bir geniş gözenek, bir ara. Bu şekilde arkadaşlar diğer lastik ucuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. İlk ilmek çıkarmaya başladığımızda bir boşluğa bir araya batarak zaten ilmek sayımızı 2 katına çıkardık. Eğer daha volanlı olsun istiyorsanız bu sıranızda ön yüzde 4 tane düz örüp bir tane artıracaksınız. 4 düz ör, bir artır, bu şekilde sıranızı tamamlayabilirsiniz. Ama süveterin orijinali o şekilde değil arkadaşlar. Şimdi biz artırma işlemimizi dediğim gibi ilk etapta ilmek alırken yapmış olduk. Ve arka sıramızı ters olarak ördük. Şimdi ben ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak toplam 8 sıra öreceğim. Ama dediğim gibi bir tık daha volanlı olsun diyorsanız 4 tane ilmek örüp bir tane artış yapabilirsiniz. Ben orijinaline sadık kalacağım arkadaşlar. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak 8 sıra öreceğim. Yani toplamda 10 sıra aslında. İlmek topladığımız sıra birinci sıramız. Az önce ters olarak ördük ikinci sıramız. 8 sıra daha örüp arkadaşlar kapatma işlemi yapacağız. Şimdi 8 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ilmek topladığımız sırayı da sayacak olursak toplam 10 sıra ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Tığ yardımıyla arkadaşlar ikişer ikişer alarak keseceğiz ilmeklerimizi. Yalnız esnek kesim yapmaya özen gösterin. Pırpırınızın güzelliği arkadaşlar kesime bağlı. İlmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Evet arkadaşlar, volanımın kapatma işlemini tamamladım. Şimdi kordon bağcığımızla devam edeceğiz. Bu şekilde 2 tane yapacaksınız arkadaşlar. Bakın buradan saydığınızda ön yüzden 1, 2 ve 3. burgunun çukurunu takip edin arkadaşlar. Hemen arkasından 3 tane ilmek alacaksınız. Yani arka kısımdan ilmek alarak yapacağız. Şimdi göstereceğim zaten. Yani buraya yaptığımızın aynısını karşıya da yapacağız. Aynı sıralamayla. Şimdi ben bu tarafın arkasını yaptım. Ön tarafını birlikte yapacağız. Bakın sayıyorum, arkadan daha kolay. Birinci boşluk değil. İkinci boşluk değil. Üçüncü boşluk. Bakın burada 1, 2, üçüncü boşluk arkadaşlar. Buradan ilmek alacağız. Bu burgumuzun boşluğu. Hemen karşıda bakın düz hattımız var. Buradan 3 tane ilmek alarak kordon bağcığımızı öreceğiz. 1, 2 ve 3. Benim şu an yakınımda 2 ucu açık şişlerim yok arkadaşlar. O yüzden misinalı ile öreceğim. 3 tane ilmeğimi çıkardım. Örmeden şişimin üzerine alıyorum. Daha önce birçok kez göstermiştim kordon bağcık yapımını. Bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar göstereyim. Bu ip arkadaşlar en son ilmeğin arkasında olacak. Bu sizi yanıltmasın, böyle olması gerekiyor. Şimdi bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hep düz örgüyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şişimle örmeden bu ilmeklerimi alıyorum. Bakın ipim en son ilmeğimin arkasında. Ve yine düz olarak örüyorum. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep aynı şekilde ilerliyorum.
Şişimi aldım. Bir düz olarak örüyorum. Arkadaşlar kordon bağcığımızı bu şekilde öreceğiz. Toplam 4 tane öreceksiniz. Dediğim gibi 3. çukurların arkadan saydığınızda 3. çukurların hemen karşısındaki düz ilmeklerden 3 tane ilmek çıkarıp kordon bağcığınızı öreceksiniz. Şimdi tamamlayın arkadaşlar. Daha sonra yakamızla devam edelim. Evet arkadaşlar, bağcığımı tamamladım. Şimdi yakamızla devam edeceğiz. Her sondaki gözenekten arkadaşlar bir tane ilmek çıkaracağız. Bu şekilde arkadaşlar. İlmeklerimizi çıkaralım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Nereden toplamaya başladık onu söylemeyi unutmuşum. Omuz birleştirmelerimiz vardı ya arkadaşlar, iğne ile birleştirmiştim ben. Şimdi bende dikiş izi olmadığı için ortaladım orayı. O şekilde toplayıp oraya kadar geldim. Omuz birleştirmenizi dikişli yaptıysanız dikişin başından başlıyorsunuz toplamaya, devam ediyorsunuz. Bitirene kadar arkadaşlar, yani o noktaya gelene kadar ilmeklerinizi topluyorsunuz. İkili lastik öreceğiz. O yüzden ilmek sayınız ona uygun olsun. Şimdi arkadaşlar 2 düz 2 ters başlangıçtaki gibi lastik örgü öreceğiz. 2 düzle başladım, 2 ters, 2 düz olarak devam edeceğim. Topladığımız ilmek sayıları aynı olmayabilir. Sorun değil bu arkadaşlar. Yani bende kaç tane ilmek var saymadım. Sadece dikkat edin arkadaşlar. Mesela 2 düzle başladık. Son 2 düzle bitirmeyin. 2 ters denk gelsin buraya. Ona göre ilmek sayınızı ayarlayın. Eksikse çoğaltabilirsiniz. Yani fazladan ilmek alabilirsiniz. O şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. 7 tur yeterli arkadaşlar. Ya da 8 tur da yapabilirsiniz. Genişliğini lastik örgünüzün ne şekilde istiyorsanız sıra sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde klasik 2 ters 2 düz lastik örgü olarak öreceğim. Evet arkadaşlar, artık anlatılacak bir şey yok. Bildiğimiz klasik 2 düz 2 ters lastik örgü olarak devam edeceğiz. Tıpkı etek bölümünde gösterdiğim gibi. Yakanızın yüksekliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ilmeklerinizi ister tığ ile burada gösterdiğim gibi ikişer ikişer alarak kesin. Ya da yaka kesimlerini biliyorsunuz tamamını birlikte yapmıştık. Orada örerek kesme tekniği de göstermiştim. Dilerseniz örerek kesme tekniğiyle kesin. Ben tekstil tipi lastik örgü kapatacağım derseniz de kanalımda örgü kapası tekstil tipi lastik örgü kapatma diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. O şekilde de kapatabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi arkadaşlar tamamlayıp süveterimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yaka lastiğimi ördükten sonra ilmeklerimi tekstil tipi lastik örgü yöntemiyle esnek bir şekilde kapattım ve süveterimi tamamladım. Süveterim son haliyle hazır. Yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.